Belgesel çekimi gibi. Biz peki Umutcan ne yapıyor? Anam yapsa böyle yapar. En sevdiğimiz kahve diyebilir miyiz? Dağı park yapmışlar. İğrenç kokuyor. Ben kusacağım galiba. Denizden şey şu an. Şu an reyonun önünde gardiyanlık yapıyorum. Yakınlarda bulunan bir tane parka gidiyoruz. Boş oturmayalım evde. Ne kadar yokuş? Bu kadar yokuş. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak istediğimizde açıp bu videoya bakabiliriz. Yaklaşık yarım saatlik tırmanmamızdan sonra geldiğimiz kimyasal fabrika manzaralı parkta şimdi öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Nişi Park'a gelirken öğle yemeği olarak haşlanmış yumurtalı ve acı soslu ramen salatası, domates, tavuk ve fesleğen soslu makarna salatası, yengeçli yumurtalı salatalıklı kimbap ve haşlanmış yumurta. Böyle yeşil çaylı ve portakallı içeceklerimizi aldık. Bugünkü kahve sponsorumuz 7-Eleven. Talıyız'dan sonra en sevdiğimiz kahve diyebilir miyiz? İnanılmaz yokuşlu, iğrenç bir Nişi Park'tan sonra evimiz diye sayabileceğimiz kuşlar olsun. Bu ne bağırıyor yine, bu ne bağırıyor? Ördek mi bu, ne var ne? Böyle bağrımız, gönlümüz açıldı. Orada ağaçların, ormanın içine yol koymuş. Hayır, yol koymamışlar, yokuş koymuşlar. Arada Yokuş fark var. koymuşlar. Parkın 5 girişi var. 4'ünü gördük, ikisini kullandık. Hepsi yokuştu. Dağı park yapmışlar. Halbuki o öyle. Geniş yollar, dümdüz, canlı. Şu an Nilay'la bisikletlerimizle Momochi sahiline gidiyoruz. Yolda Fukuoka Tower'ı görünce durmak istedik. Daha önce fark etmediğimiz bir şey gördük çünkü. Şurada yanıp sönen şey gözler. Bakın orada burun var. Burun. Ben bunu daha çok böyle bir kartal, bir şahine benzettim. Nilay da bunu fındık kırana benzetti. Daha önceki videolardan birinde bahsetmiştim, hatırlarsanız. Bisikletten uçmuştum ben. Yani bisiklete binme konusunda o kadar da yetenekli değilim. Şimdi Umut'la bisikletle bu az önce görmüş olduğunuz mükemmel manzarayı görmeye, tadını çıkarmaya geliyoruz. Peki Umutcan ne yapıyor? Normal yoldan Arnavut kaldırımına inip tok 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 gidecek bir yola. Sonra diyor ki ben onu senin yanına bisikleti sürmek için şey yapmıştım. Senin oradan ineceğini nereden bileyim? Şu an çok affedersiniz, hop işim acıyor. Çok zor geldi. Çok zor şartlarda. Yani şu manzaranın tadını çıkarabilmek için nasıl, ne biçim yollardan geldik. Şimdi buraya bir logo geçsin, böyle gerçekler saati diye. Arnavut kaldırımı yok. 20 metre falan bisiklete 20 bindik. metre. Ya 20 metre falan. Şunu söyledim oraya indiğimizde de zaten. Nilay senin kendi özgür iraden yok mu? 1 metre yana kaydım gibi düşünün. Kaldırımdan aşağı indim yani. Hemen indi arkamdan. Şimdi ben zannediyorum ki Umutcan navigasyon açtı, cebine koydu. O sola dönünce ben de dedim ki ha, demek ki bu tarafa doğru gidiyoruz dedim. Attım kendimi yok. Özür dilerim sana güvenliğim için. Özür dilerim, bir daha yapmam zaten. Her normal insan gibi ya. Şuradan şuraya navigasyon açmadım. Benim hatam. Ben suçluyum, Senin benim hatan. Evet. hatam. Japonya'da zaten envai çeşit otomat olduğundan bahsetmişizdir. Her bir otomata gittiğimizde o otomata özel yeni bir şey var mı diye bakıyoruz. Çünkü Japonya'da çok fazla mevsimsel abur cubur ve mevsimsel içecek geliyor. Kışın otomatlarda sıcak içecekler oluyor. Yaz geldiğinde onlar dondurmayla değiştiriliyor. Bugünkü otomatta limonlu Cola Zero bulduk. Daha önce hiç denememiştik. Çok güzeldi. Bir de içerken görelim. Bir de içerken görün. Japonya'da uzak bir yere gittiğinizde sevdiklerinize, iş arkadaşlarınıza o yöreye özgü hediyelik bir eşya getirmeniz gerekiyor. Bu da aslında çoğunlukla yiyecek oluyor. Benim iş arkadaşlarım da hiç durmuyorlar, sürekli geziyorlar. O yüzden ne zaman ofise gitsem masamdan tatlış bir yiyecek buluyorum. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz şeyi getirmişler. Ne olduğu hakkında pek bir fikrim yok. Açıp döksem çok komik olmaz mı? Yanlış tarafından açıyorum çünkü ben bunu. Tamam. İyi, iğrenç kokuyor. Hiç reklamını yapamadım zaten. Şu elimde görmüş olduğum. Şöyle bir şey. Balık bu galiba Umutcan. Şimdi tadına bakacağız. Çok kötü. Ben kusacağım galiba. Vallahi çok kötü. O yüzden hiçbir zaman iş arkadaşlarınıza güvenmeyeceksiniz. Japonya'da genelde düğünler batı tarzında yapılıyor. Bu arkamda gördüğünüz yer düğün salonu. Mimarisini incelerseniz daha çok böyle kilisemsi bir yapıya sahip. Kiliselerde evlenmeyi seviyorlar ama genelde kilise gibi görünen çoğu bina düğün salonu ve herhangi bir kilise olarak işlev görmüyor. Hatta şöyle bir söz bile duymuştum. Japonya'da 3 tane din vardır.
Shinto dininde doğarsın, Hristiyan dininde evlenirsin ve Budizm dininde ölürsün. 3 farklı dini öğeleri kullanarak doğum, evlenme ve ölüm seremonilerini gerçekleştirdiklerini duyuyoruz. Bu arkamda gördüğünüz yer, bu arkamızda gördüğünüz yer Japonya'da genelde söğüş. Şöyle bir söğüş bile var. Domates, salatalık. 1, 2, 3 ekleyin. Hatta şöyle bir değiş bile var. 1, 2, 3. Hatta Tamam, nefes al. Gülecek bir şey yok. küçük bir şey yok dedin ama. Ve en son ölürken de ne gülüyorsun? Hristiyan dini dediğim için mi? Olmayacak galiba. Sinirlerim bozuldu. Son sözün var mı? Çok bilgilendirici bir video çektik bence şu an. Bence şu an geç öğrendi. Çok bilgilendirici video çektik bence şu an. Bence beğenirsiniz icabında. Buraya her geldiğimizde diyoruz ki nasıl bir video çekelim diyoruz ama o kadar açılıyoruz ki asla kendimizi durduramıyoruz. En son yemeğin başına aklımıza geliyor. Kapının önünde otomat gibi bir alet var. Böyle paranızı atıp bu şekilde küçük biletler alıyorsunuz. Bu Umut'un ikinci tabak için aldığı bilet. Daha birincisini bitirmedi ama öngörülü bir insan olduğu için ben bununla doymam, ikinciyi yiyeceğim dedi ve bu bileti aldı. Yani çok güzel, çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyoruz. Adı ne? 320 ramen. Neden 320? Çünkü kapısında 320 yen yazıyor eşek kadar. Adı varsa da bilmiyoruz. Biz ucuza ramen yiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Gayet güzel, çok lezzetli. Anneciğim sen bakma. Ramenimizi yedik. İkinci elma adasından Nilay alışverişini yaptı. Bir poşetine koydular ama olsun yani. Güya sinemaya gideceğiz ama benim enerjim -4. Otobüs durağının kenarındaki böyle bir yere oturduk. Bir de sürekli bakıyorlar bize. Benim iş yerimin etrafı biraz kapalı bir muhit. O yüzden yabancılara böyle bir göz dikme oldu. Otobüs geldi. Otobüsümüz geldi. Kaotik kararların günü olan bugün de evden dışarı çıkarken şemsiye alalım mı dedikten sonra ikimiz de hayır deyip sonra şu an yağmurda sinemaya yetişmeye çalışıyoruz. Bekle bizi küçük deniz kızı. Küçük deniz kızına bir şey söylemek ister misin? Ben halihazırda ıslahım, o yüzden çok hazır o filme yani. Japonya'nın taksi kültürü sıfır. Sinemadan çıktık, evimize gidemiyoruz. Bisiklete binelim dedik, bisiklet de yok. Onları da almışlar. Yürürsek 42 dakika. Umut diyor ki 42 dakika yürürdük ama. Ben de yürüyorum. Bir tane alışveriş merkezine geldik Nilay'la, daha önce gelmediğimiz. İçeride Kalbi diye bir tane mağaza var. Böyle dünyanın farklı yerlerinden gelen ürünleri satıyor. Orada bulgur bulmuştuk daha önce başka bir şubesinde. O yüzden buradakine bakmak için geldik. Ama tabii gelmişken yemek yemeden duramazdık. İkimiz de udon aldık. Ben başka bir yerden aldım, o yüzden benimki geldi. Kimchi ve etli udon. Nilay'ın udonu da bu. Udon böyle erişteleri kalın olan udon. Nom nom. Çok güzel. Hem de inek etli bak. Helal. Helal değildir büyük ihtimalle de. Domuz değil yani. Ben de bundan aldım. Bu gyoza. Dışı hamur, içi kıyma galiba. Ama tadı öyle. Ne düşünüyorsun? Kaç veriyorsun onun üzerine? Güzel. Dünyanın en güzel yemeği mi? Hayır. Daha güzellerini yedim mi? Ne olduğunu bilsem belki daha güzelini yemişimdir. Balık. Mantarın tadına bakalım. Yemek bilmiyor ki. Peki onun üzerinden kaç veriyorsun? 5 veriyorum. Japonya'da karın doyurmak çok. Ben onun üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel mi? Anam yapsa böyle yapar. Canım anam. Mr. Donut'a geldik. Lezzet turizmimizin ikinci bölümünde donat aldık. Mr. Donut. Benim patronumun favori mekanı. Tadı şekerli hamur gibi. Başka bir tadı Dayanlar yok. ne? O da sert hamur. Şimdi bakalım yumuşak hamurun dışına koydukları Hindistan cevizleri gerçekten Hindistan cevizi tadında mı?
Bayağı başarılı. Şunu çok merak ediyorum ya şundan yiyeceğim. Bu fırından yeni çıkmıştı. İnsanlar akın akın bundan alıyordu. Portakal. Bu bayağı güzel. Bayağı güzel gerçekten. Dediğimiz en güzel şey şu an. Ve Kalbi'ye geldik. Ve bulduk. As bayrakları, as bayrakları. 2'şer tane aldı yani. Al. Umut bu jelibon reyonunu görmeden buradan çıkmamız lazım. Şu an reyonun önünde gardiyanlık yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Dünya peynirleri reyonunda bir yıldız gibi parlayan bahçıvan hellim. Danan dan danan. Sola döneceğim. Güzel. Çocuklar giderse gideceğim. Bu bisiklet yolculuğunda bana eşlik ettiniz, Umut'a değil. O yüzden böyle sorunsuz bir yolculuk yaşadık. Kazasız belasız çok şükür. Bu yolculukta görmediğiniz şey ise... 8. kez aynı hikaye anlatacağım şu anda. O öreği... Neyini anlatıyoruz yemeden ya? Burası çok otantik bir yer. Yerel otantik Japon. Otantik ve Japon. Havada kaldı. Rastgele kapatıyorum. Lan yiyeceğim çabuk. O şekilde değil ama. Bir balon makinesi var şuraya. Duyulur değil mi şu an? Hayır 10 niye vermiyorsun diyorsun sen de ya. Ay 9 niye? Kola o zaman 8 diyeceğim. Başlayalım. Arkadaşlar niye gülüyorsun? Benim iş arkadaşlarımın da hiç durmuyor. Vallahi beklerim ya. Halacığım sen izleme. Balık. Öldür geziyor. Umutcan bir Photoshop yapıyor. Aman Allah'ım bir Photoshop. Kendi kendine öğrendi 2 günde. Yani bu ne hırs, bu ne arzu, bu ne istek. Benim kanalımda bir anda her yerde Umut var. Beni de diyor kanala ekle diyor. Orada diyor ben de edit yapabileyim diyor. Aa oldu. Beni rol çalıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Şu an Tesla'nın Elon Musk'ı oldum yani burada. Milay'ın kanalına Aynen. ama ele geçirmeye çalışmıyor. Mila'ya yardımcı olmaya çalışıyor. Ben hala bu kanalda sadece aktör olarak çalışıyorum. Karın topluluğuna çalıştırıyorum. Baştan derken. Hepsini mi? Komple mi baştan? Tamam hadi konuş. Ha. Ne anlatıyordum ki? Gitti kafam gitti şu an. Ne anlatıyordum lan? Laf yarım kaldı orada. Of. Hep böyle oluyor işte. Bir konuşmaya başlıyorum. Araya lafını sokuyor, bir şey oluyor. Hatırladım. Kanalımı ele geçirmen ya. Baştan başlatayım. Gözünü bir açtım ben yokum ekranda. Bir varsın yoksun be. Böyle silindim kanalımdan. Japonya'da genel olarak Hristiyanlık, Şintoizm ve Budizm olduğu için yani eminim bu 3 seremoniye de doğum, evlenme ve ölüm 3 dine ait öğeler bulunmaktadır. Sunum yapıyormuşum gibi oldu. Bu arkamda gördüğünüz 3 farklı öğe de yalnız 3 tane din 3 tane seremoni. Bu bir tesadüf mü? Değil bence. Toplarsan 9. 3 ile 3'ü toplarsan mı 9 rezillik. 3 değil 3. 6 Kübü mü?